Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle 500 bin ila 700 bin lira arasındaki evleri inceleyeceğiz. Çok fazla söylemiştiniz. Ya bu fiyatlara ev mi olur kardeşim diye. Olur demiştim ben de. Bal gibi de olur. Hatta kredili bir şekilde olur. Şimdi arkadaşlar sizlere enerji sınıflarından bahsedeceğim ve kaç paraya yakın tahmini kredi kullanabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Ankara, Edirne'deki özellikle TOKİ'lerdeki evleri inceleyeceğim. Sebebi ise hem dolar bazı fiyatlarının yansımamış olması hem de fiyatlarının gayet makul bir şekilde uygun olması. Neden peki bu fiyatlara bakacağız? Hiç ev sahibi olmayanların küçük fiyatlı bu tarz fiyatlı evleri alıp da daha sonrasında ikiye katlayıp onu satıp daha güzel bir lokasyonda daha iyi ev almalarını sağlayacağız. Ya ben burayı beğenmedim almayayım derseniz eğer seneye o alacağınız evler var ya, örnek vereceğim. 1,5 milyonluk alacağınız ev zaten 3 milyon lira olacağı için siz o evi belki hiç alamayacaksınız. Bundan dolayı da bu 600-700 bin lira bandındaki evleri şimdiden alırsanız önümüzdeki sene 1,4 veya 1,5 milyon lira olduğu zaman siz o 3 milyonluk evi rahat bir şekilde alabileceksiniz. O halde şimdi hep beraber ekran görüntülü bir şekilde Sarı Site sahibinden.com'a girelim. Bu arada hiçbir şekilde sponsorluğum yoktur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Beraber inceleyelim. O halde geçelim. Şimdi bakın burada siteye girdik. Ana sayfadayız. Emlak kısmından konuta giriyoruz. Buradan satılık diyoruz. Buradan daireyi seçiyoruz. Buradan biz bu arada filtreleme yapacağız. Öncelikle fiyatı maksimum olarak ben şöyle yapayım. 700 bin diyeyim. Yani minimumda çok problem değil. O fiyatlara bakarız beraber. Öncelikle bildiğim lokasyon olduğu için sizlere daha önce bahsetmiştim. Ankara, şöyle yapalım. Evet, Ankara Temelli ve özellikle Temelli'den çok bahsetmiştim. Ve Zirvekent'te, Mamak'a bağlı Zirvekent'te de TOKİ konutları var. Yine bu fiyat bantlarında 600-700 bin bandında çok güzel evler var. Bunları hep beraber inceleyeceğiz. Şöyle 1+1, 2+1 diyelim. Çok fazla yani 3+1 olmayacağı için zaten diğerleri çok problem değil. Ara diyelim de bakalım. Evet, ilk karşımıza çıkan ilan bakın 1+1 satılık daireler diyor. TOKİ Zirvekent'te. Bu arkadaşlar Mamak'ta. Ve yeni ilan bu arada. Giriyoruz. Bir bakalım şöyle inceleyelim. Isıtma doğalgaz bu çok önemli. Kombisi var. Yani bu fiyatlara ev var mı? Var bakın. Gördüğümüz gibi buluyoruz. Bulunduğu kat birinci katmış. İkinci daire diyor mesela. İkinci kat diyor. Keşke işaretleseymiş. Acaba hangi daire? Ama şöyle bir gezdiğimiz zaman yani çok fazla bakın. Mesela banyo yapılabilir. Yani çok küçük rakamlara 2-3 bin liraya buraya bir yeni nesil duşakabin takılabilir. Bu kare siyah gördüğümüz duşakabinlerden. Yani buzdolabı, burada bulaşık makinesi, işte fırın, bunlar ikinci el zaten belli. Yani şöyle, ben de bu arada aldım, söyleyeyim size, bahsetmiştim. Temelde TOKİ'den bir daire almıştım. 60 bin lira para harcayarak çok güzel bir hale geldi. O yüzden bu daireyi aldığınız zaman 50-60 bin lira güzel bir şekilde yaparsınız. Çok vakit kaybetmeyelim. Şöyle, yani mesela burada bakın Sincan temelli 660 bin lira. Örnek veriyorum. Şimdi şöyle bakalım bir. Polis memurundan Sincan Temelli TOKİ'de. Bilginiz olsun, Sincan'a uzaklığı var. Temelli Mahallesi diye geçiyor. Eskişehir yol üzerindedir. Bilginiz olsun. Ne diyor? Okul market yanında diyor. Gece görüntüsü olduğu için yani böyle 650 bin lira, bunu geçelim. Şöyle kapatalım bir. Hatta fiyat şöyle, en yükseğe aldığımız zaman burada mesela şöyle fotoğrafta kapakta güzel görünen bir daire. Yine Zirvekent'te, Mamak'ta. Bina eşit 4'müş bu arada. Bulunduğu kat birinci kat. Arkadaşlar bildiğiniz gibi deprem geçirdik ve TOKİ'nin konutlarının ne kadar sağlam olduğu tartışılmaz. Çünkü zemini uzak bölgelere, kırsalda altı özellikle ya mesela dağ başı denilen işte kaya gibi olan yerlerde yapıyor ya da çok fazla ova tarzı yerlerde değil de zemini biraz daha güvenli ve perde beton sistemi kullanıyor. Bu şekilde daha sağlam yapılar oluyor. TOKİ konutları özellikle çok revaçta. Bu evlerin fiyatları çok ciddi arttı. Ben biliyorum ki 2-3 ay önceye kadar 500-600 bin bandındayken bakın 200 bin liraya yakın bir fiyat artışı olmuş. Bu tarz yerlerden daire aldığınız zaman yani uzun soluklu
güzel kar edebilirsiniz. Şöyle geçelim bakalım bir. Ne kadar çok ilan var değil mi? Bakın. Mesela farklı bir yere bakalım. Ben hiç bakmamıştım buraya. Ya Polatlı. Bu da yine Temelli'ye uzaklığı olmayan çok fazla bir yer. Çatı katı diyor mesela. Kat mülkiyeti miymiş acaba? Evet, kat mülkiyeti varmış. Yani iskan demek oluyor bu. Arkadaşlar ev gayet güzel. Bu arada Polatlı yani bildiğimiz çarşı pazarın olduğu yer, birçok bankanın da olduğu yer. Ben gittim. Özellikle temelli Tokyo'ya gidebilmek için, özellikle İstanbul'dan gidenler için ya da işte Kocaeli farklı yerlerden, özellikle Bilecik'te olur mesela. Gittiğiniz zaman Polatlı'da iniyorsunuz. Yüksek hızlı tren istasyonunda, oradan Polatlı'dan da merkeze minibüsle aktarıyorsunuz. Merkezde Polatlı, yani bu evin olduğu yerden de Temelli'ye giden minibüsler var. 25 kilometre, yaklaşık yarım saat civarında sizi Temelli Tokyo'ya atıyor. Direkt içerisine giriyorsunuz. Bu bilgiyi de paylaşayım. Yani ev çok güzelmiş gerçekten. Cumhuriyet Mahallesi'nde, çarşı içinde, doğalgaz kombili. Yani bir şey söyleyeyim size. Bina yaşı 30, önemli değil. Ya gerçekten önemli değil. Hani akarlar falan var ama yani burada bile olsa kiralar 7-10 bin lira bandında diye tahmin ediyorum. Yani şu fiyata ev almakta fayda var. Gidin. Yani mesela kredi çıkabiliyorsa, ne kadar alabiliyorsanız 300-400 kredi alıp bu daireye girin. Zaten 200-300 veya 400 bin lira peşinatınız yoksa yani çok daire bakmayın diye tavsiye ederim. Onu yatırımlarla değerlendirin ve çoğaltın. Hemen bir konut alabilmek için. Yani çok emlakçı sayfalarına bakmasam da güzel bir daire, bakın. Hoşuma gitti mesela. 700 bin lira. Bakın şöyle güzel. Hatta buranın önü açık gibi görünüyor. Demek ki iyi bir blokta olduğunu düşünebilirim. Ne diyor? Aidat toplam 75, 1+1 katı 3. katta. Evet, burada okul var. Bu arada Anadolu Lisesi var, ilkokul var. Yani güzel aslında bu temelli bölgesi. Sakin. Ben gittim gördüm. Bir günde kaldım. Yaşanılabilir. Zirve kentte alınabilir. Şu daire özellikle görenler, ben olsam kaçırmazdım. Hemen bakın 9 Ağustos'ta paylaşmış. Yani bilmiyorum, ilanı duruyorsa eğer sorabilirsiniz. Belki durmayabilir. Yine bakın Mamak'ta. Yani burada bu bölgelerde 600-700 bin bandında evler var. Şöyle minimum fiyata bakalım bir. Şimdi bakalım. Temelde oturmamış daire diyor. Bakalım bir neymiş? Yüksek giriş. Arkadaşlar burada yüksek giriş benim tahminimce giriş kat oluyor. Evet bakın şu daire, alt katlara girmeyin sakın. 1, 2, 3. kattan almaya çalışın. Burada su basması olabiliyor. O yüzden önermem. Benim kendi önerim. Ben de 1. kattan almıştım çünkü. Şuna bakalım bir. Bakın bulunduğu kat 1. kat diyor. Arkadaşlar tertemiz daire. Güneş alıyor. Gözünüz kapalı. Bu fiyata ev bulamazsınız. 17 Ağustos'ta eğer ev duruyorsa hemen alın derim. Yani kaçırmayın. Bakın bu bölgelerde B sınıfı enerji sınıfına girdiği için siz %65 civarında kredi çekebiliyorsunuz. Bundan dolayı da bence bir gidin bakın. Yani sorun. Bankanızla görüşün önce. Tapuyu isteyin. Ondan sonra da gidin evi görün. Daha sonrasında da zaten anlaşırsınız, alırsınız. Bakın üst kat diyor 600 bin lira. Ne zaman ilan tarihi? 17 Haziran. Bu muhtemelen kalmamıştır. Benim kendi öngörüm. Büyük ihtimalle kalmamıştır, evet. Şöyle yapalım. Geri gelelim. Şuradan ilan tarihini, önce yeni ilan diyelim. Bir böyle görelim bakalım. Fiyatlar. Bakın şimdi örnek. Evet. Tapu hazır, tapu hazır. Bunlar hepsi tapusu hazırmış. Aynı gayrimenkulcüye de girmek istemiyorum. Reklam yapmış gibi oluyoruz burada. Şöyle bir bakalım ya, devam edelim. Şu daireye bakalım bir. Çok eski bir ilan değil. Bakın şu, evet, etrafı göstereyim. Bakın arkadaşlar, buralar, şurası muhtarlık. Az ileriden de otobüsler geçiyor. Sincan, Ego otobüsleri geçiyor. Yine burası şöyle kuş bakışı görüntü. Şöyle karşıdan bir görüntü. Bakın burada 2 tane market var. Ondan sonra geçiyoruz. Okul, şu okul bu arada bilginiz olsun. Bakın otobüs.
Bu otobüs buradan ya Sincan'dan geliyor ya da Koru metrosunda aktarma yapıyorsunuz. Koru metrosundan da 11 durakta Kızılay'dasınız. Bilginiz olsun. Yarım saat mesafede buradan siz Koru'ya ulaşabiliyorsunuz. Oradan da Ankara'nın içerisine 2,5 dakikadan çarpsanız, 2 dakikadan çarpsanız zaten yarım saat desek 1 saatte Kızılay'da oluyorsunuz. Yani ben her gün Pendik'ten Balmuncu'ya 1,5-1,5-3 saat yol gidip geliyordum. Bildiğiniz gibi artık ben de finansal özgürlüğümü kazandığım için artık kendi işime 12 yıllık mesleğime devam etmiyorum. YouTube'da bildiğiniz gibi içerik üretiyorum. Instagram, TikTok, Twitter vesaire bu tarz Threads gibi sayfalarda da yine yönetimini yapıyorum. Şimdi buradan artık çıkalım. Şöyle Edirne'ye bakalım. Edirne Keşan'da yine TOKİ'ler var. Şöyle neymiş bu? Bakacağım. Bakmayacaktım. Yeni ilanmış bu. Ne diyor? 2 katlı bir yer burası. Yani bildiğimiz konut mu ne bu? Mesken mi? Sobalıymış. Kat irtifaklıymış. Yani 50 metrekaresi arsa payından size kredi çıkartılabiliyor. Bankanızda görüşebilirsiniz arkadaşlar. Yani kat mülkiyetine dönmemiş fakat burası yeni inşaat olmaya müsait bir yer gibi görünüyor. Daha sonrasında zaten yeni yapıdan sonra da siz iskanı ve kat mülkiyeti bir şekilde alabilirsiniz. Zaten bakın eski bir yer. Muhtemelen belli bir süre sonra burası inşaata girebilir. Fakat krediye uygundur. Yani krediye uygunsuzluğu yoktur. Yine bankanıza danışmanızda fayda var. 50 metrekarede arsa payından siz kredi kullanabiliyorsunuz. Ben bu arada Türk Hava Kurumu'ndan 120 saat eğitimi tamamlayıp gayrimenkul danışmanı sertifikamı aldım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu tarz bilgilerim de mevcut, sizlerle paylaşırım. Bakın burada evin içi yani pek iç açıcı değil fakat benim bir dairem yok. Başımı sokacak bir yerim yok diyenler için alın oturun. 5.000 lira 10.000 lira kira. Geç 5.000 ev kalmadı da 10.000 lira kira vermeyin. Şimdi bakın harika yeni ilan. Şimdi bakın burada acil satılık 1+1 daire. Fiyata bak. 470 bin lira. Arkadaşlar 2 ay öncesinin fiyatı bu. 600 bin lira çıktı fiyatlar. İkinci katta. Yani bir şey söyleyeyim mi? Eğer daire almak isteyenler varsa acilen koşup bu evi alsınlar. Bu ev kaçmaz. 470 bin liraya ev mi olur? Olur. 1+1. Bakın kombili ya, ısıtma kombi. Şurada merkezi sistemden geçmişler arkadaşlar. Kombinizi takacaksınız buraya. Alacaksınız şöyle 20-25 bin lira güzel bir kombi. Takacaksınız, eşyanızı koyun. Kiraya verin ya, şurayı 5 bin lira kiraya verirsiniz. Uğraşmayın. Bakın şu parayı bedava. Hatta gidin bunu 200-300 bin ne kadar kredi kullanın ya. Müthiş. Ben mi alsam acaba? Şaka yapıyorum tabii ki de. Hemen alın. Yani kaçmaz. Vallahi bir gün ben buraya gidip görmek istiyorum. Size özellikle oradan da yayın yapmak istiyorum. Edirne Keşan'daki TOKİ. Bakar mısınız? Şu manzarası şöyle büyüteyim. Ne kadar güzel görünüyor ya. Telefon numarasını arayın. Murat Kaya, Murat Bey'i, Efor Emlak. Hiçbir sponsorluğum yoktur. Şu an dikkat ettim. Bu da büyük ihtimalle aynı ev gibi görünüyor mu? Evet, bir ev daha bakın. Bu da diğer tarafında büyük ihtimalle. 470 bin lira arkadaşlar. Yani alın ya, gidin buradan 2 tane kredi konut kapatın ya. Kaçmaz. Ya bunu kıvıranlar olur illaki. Hiç onlara bakmayın. Bakın aynı ev. Bilmiyorum aniden büyük ihtimalle ama 600 bin lira demiş. 550 bin lira. Şunları bir önce fiyatı en yüksek yapalım. Arkadaşlar bakın piyasa fiyatları ortalama değerde 560, 550, 500 bin bandında. Yani siz burada yani 470 falan bu fiyatlar komik rakamlar, kaçmaz rakamlar. 2 Eylül'de alın size 480 bin lira. Güneş almış bakın. Arayın sorun. Ama ilk baktığımız ev hoşuma gitti. Güzelmiş yani. Ben olsam alırdım. Şimdi burası dediğim gibi Edirne Keşan'daki yerler. Google'dan da isterseniz Google Maps'ten görebilirsiniz. Tüm Türkiye'ye bakalım. Şöyle 500 binden diyelim ki maksimumda 700 bin lira diyelim bu fiyatlara. Ya 1+1, 2+1 olarak görelim.
Evet, şimdi bilginiz olsun, bu arada Buca özellikle güzel denk geldi. Size anlatayım. Ben 2 sene önce buralardan ev bakmıştım. O zamanlar 250-300 bin liraydı. Gitmeden şikayetler.com'a girdim, baktım. Çok şikayet vardı. Hatta emlakçıya sormuştum. Herhangi bir aksi bir şey söylememişti. Ve kızım daha sonra. Buradaki arkadaşlar, evlerin çoğu fake ilan, bazıları gerçek ilan, fakat kaçak yapılar. Yani size 6 ay sonra, 1 yıl sonra, belki kısa bir sürede çıkın bakalım bu ev kaçak yapı diye, hatta bir de size üzerine ceza kesebilirler. Bundan dolayı dikkatli olun. Şunlara, yani şu fotoğraflara aldanmayın. Kesinlikle şiddetle söylüyorum. Aman aman diyorum, bakın 500 lira ev demiş. İzmir Buca'yı kaçın. Bakmayın hiç. Ya şu engelleme şeyi olsa İzmir'i seçmeyeceğim yani. Yani Bursa Nilüfer'de 1+1 varmış mesela. Şimdi ben burayı bilmediğim için ne yaparım biliyor musunuz? Öncelikle burayı araştırın, sorun. Yani böyle bir ev, sıfır bina, 690 bin lira. Bana pek samimi gelmedi. Arayın, sorun. Yani tabii ki hepsine gidemeyeceksiniz. Şikayetlere bakın mesela. Ben pek güvenmedim yani açıkçası. Benim böyle bir evim olsa o fiyata vermem yani, açık konuşayım. Piyasa 500 lira yazsın, ben yazmam. Satmam yani. Evet, Kırıkkale Yaşayan. Kırıkkale'den ben ev alacaktım. Oradan 1+1 ev alacaktım. 40 metrekare bir evdi. Fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 300 küsur binlerdeydi. Ve vazgeçtim. Şundan dolayı çok küçük evler, apart şeklinde evler ve üniversite bölgesinde alınmaz tabii ki alınır, ama yani mesela örnek veriyorum, bu evin gerçekçi olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Ben biliyorum, çünkü Kırıkkale'den çok fazla ev aldılar. Yaşayan, özellikle Yenişehir Mahallesi, burası üniversitenin olduğu bölgeler. Gidin özellikle buraları görün. Burada fake ilanlar çok fazla olmaz. Fakat her emlakçıya, herkese güvenmeyin. Şimdi Yağmur mesela, ben bunu pek samimi bulmuyorum. Ben de aldığım eğitimler doğrultusunda her şeyden bir şey çıkarabiliyorum arkadaşlar. İşim benim bu. Ben pazarlamacıyım, çünkü asıl mesleğim bu. Bundan dolayı nasıl satış yapılır, satış nasıl hızlandırılır, ben bu konuda uzmanım. Bundan dolayı da bu tarz şeyleri hissedebiliyorum, kokusunu alabiliyorum. Bunu geçelim, ama aramanıza fayda var. Gidin görün yani, bakın orayı inceleyin. Sizi çok fazla sıkmadan buralara bakarsınız, kendiniz inceleyebilirsiniz. Sahibinden.com. Dediğim gibi herhangi bir sponsorluğum yoktur. Tamamen bilgilendirme amaçlı yapmış olduğum bir çalışmaydı. Arkadaşlar, umarım videom sizin için faydalı olmuştur. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen destek olmak için videomu beğenmeyi, kanalımın büyümesi ve gelişmesi adına çok önemli, abone olmayı sadece bir saniyenizi rica ediyorum. Aynı zamanda da bu önemli videoyu da, eğer kulağınızda varsa, ya bir arkadaşım vardı ev almak istiyordu, ona göndermeyi, bu tarz fırsat videolarımdan da sizin en erken haberdar olmanızı istiyorsanız hemen bildirim zilini açın ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.